İskenderiye Kütüphanesi bilginin ne kadar kırılgan olduğunun üzücü bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Bir zamanlar paha biçilmez bilgi hazinelerine ev sahipliği yapan bu antik harika yapı, trajik bir sonla karşılaştı ve ardında cevapsız sorular ve kaybolanlara dair doymak bilmez bir susuzluk bıraktı. Kütüphanenin yıkımı, insanlık için çok büyük bir kayıp yüzyıllar boyunca biriken bilginin ne kadar kolay yok olabileceğinin açık bir örneği, bugün bile yok oluşunu çevreleyen gizem bilim insanlarını ve tarih meraklılarını büyülemeye ve ilgilerini çekmeye devam ediyor. Çok sayıda teori İskenderiye'de yaşanan olaylara farklı bakış açıları sunarak, yıkıma yol açan felaketi açıklamaya çalışıyor. Bu kasıtlı bir kundaklama mıydı, savaşın bir kurbanı mıydı, yoksa daha kademeli bir çöküş süreci miydi? İskenderiye Kütüphanesi'nin tarihini incelerken kuruluşuna yol açan olayları önemli. Bir öğrenim merkezi olarak yükselişini ve yıkımını çevreleyen çeşitli teorileri inceleyeceğiz. İskenderiye Kütüphanesi'nin gizemini çözmek, olası suçluları ve tarihin akışı üzerindeki yıkıcı etkisini keşfetmek için zamanda bir yolculuğa çıkarken bana katılın. İskenderiye Kütüphanesi'nin hikayesi, Helenistik dünyada büyük bir entelektüel ve kültürel gelişmenin yaşandığı M.Ö. 3. yüzyılda başlıyor. Bu dönemde bilim, felsefe, sanat ve edebiyat alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi. Ve bu ilerlemeler İskenderiye Kütüphanesi'nin kurulmasına zemin hazırladı. Büyük İskender'in ölümünün ardından uçsuz bucaksız imparatorluğu generalleri arasında bölündü Mısır'ı. Sadece askeri ve siyasi bir güç merkezi değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel bir merkez haline getirmeyi amaçladı. Zeki ve hırslı bir yönetici olan Antiptolemi yeni kurduğu başkent, İskenderiye'yi Atina'ya bile rakip olacak. Bir öğrenim ve kültür merkezi olarak hayal etti. Bu vizyonunu gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ve düşünürleri İskenderiye'ye çekmeye çalıştı. Vizyonunu gerçekleştirmek için Angepital Emik İskenderiye'nin kraliyet bölgesinde büyük bir kütüphane inşa edilmesini emretti. Bu kütüphane sadece bir kitap deposu değil, aynı zamanda bir araştırma merkezi ve bilim insanlarının buluşma noktası olacaktı. Atina hükümetiyle arası bozulan ünlü bir Atinalı devlet adamı ve bilim insanı olan Demetrius kütüphanenin gelişimini denetleme görevi verildi. Demetrius kütüphanenin koleksiyonunu genişletmek ve dünyanın dört bir yanından metinler toplamak için büyük çaba sarf etti. Demetrius'un rehberliğinde İskenderiye Kütüphanesi bilinen dünyanın dört bir yanından çok sayıda parşömen ve el yazması toplamaya başladı. Bu metinler bilim, felsefe, edebiyat ve diğer birçok alanda bilgi içeriyordu ve kütüphanenin zenginliğini arttırdı. İnci Ptolemi'nin Halepleri de onun bilgiye olan tutkusunu paylaştı ve kütüphanenin genişlemesine yatırım yapmaya devam etti. Her yeni hükümdar kütüphanenin koleksiyonunu daha da zenginleştirmek için çaba gösterdi ve bu da kütüphanenin itibarını arttırdı. Değerli el yazmaları getiren bilim insanlarına ve gezginlere cömert ödemeler teklif etmek de dahil olmak üzere yeni metinler edinmek için çeşitli stratejiler kullandılar. Bu stratejiler kütüphanenin koleksiyonunu hızla genişletti ve onu antik dünyanın en büyük bilgi deposu haline getirdi. İskenderiye limanına yanaşan gemilerin arandığı ve gemide bulunan parşömenlerin müsaadene edilip kopyalandığı orijinallerinin kütüphane koleksiyonuna eklendiği ve kopyaların sahiplerine iade edildiği söylenir. Bu yöntem kütüphanenin koleksiyonunu hızla genişletmesine yardımcı oldu. Bu agresif bilgi arayışı, İskenderiye Kütüphanesi'ni hızla antik bilgeliğin önde gelen deposu haline getirdi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ve araştırmacıları kendine çekti. Kütüphane sadece bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı ve entelektüel bir buluşma noktası oldu. Ptolemaios hanedanlığının himayesinde
İskenderiye Kütüphanesi gelişti ve Helenistik dünyanın entelektüel merkezi haline geldi. Bu dönemde kütüphane sadece bir kitap deposu değil, aynı zamanda bir bilgi ve öğrenme merkezi olarak hizmet verdi. Bilim insanları, matematikçiler, gökbilimciler ve filozoflar kütüphanenin eşsiz koleksiyonuna erişim vaadiyle İskenderiye'ye akın ettiler. Bu bilim insanları kütüphanenin sunduğu kaynaklardan yararlanarak kendi araştırmalarını ilerletme fırsatı buldular. Kutsal salonlarında kendilerinden öncekilerin ortak bilgeliğine, kendilerini kaptırabilir çağdaşlarıyla canlı tartışmalara girebilir ve kendi alanlarındaki bilginin ilerlemesine katkıda bulunabilirlerdi. Bu ortam bilimsel ve entelektüel gelişim için ideal bir zemin sağladı. Kütüphanenin koleksiyonu edebiyat ve felsefeden matematik, astronomi, tıp ve coğrafyaya kadar çok çeşitli konuları kapsayan geniş ve kapsamlıydı. Bu çeşitlilik kütüphanenin her türlü bilgi arayışına cevap verebilmesini sağladı. Zirvede olduğu dönemde İskenderiye Kütüphanesi'nin antik dünyanın ortak bilgisini temsil eden yüz binlerce papiris tomarını barındırdığı tahmin ediliyor. Bu papirisler, insanlığın bilgi birikimini koruma ve gelecek nesillere aktarma görevini üstlendi. Kütüphane kültürler ve diller arasında bilginin korunmasını ve yayılmasını sağlayan metinleri, özenle kopyalayan ve çeviren yetenekli bir katip ekibi istihdam ediyordu. Bu katipler, farklı dillerdeki metinleri çevirerek bilginin evrensel hale gelmesine katkıda bulundular. İskenderiye Kütüphanesi, bir bilgi deposu olma rolünün ötesinde canlı bir bilim ve araştırma merkeziydi. Burada yapılan çalışmalar sadece antik dünyayı değil, modern bilimi de derinden etkiledi. Kütüphanenin bitişiğindeki bir araştırma kurumu olarak ikamet eden bilim insanlarına cömert maaşlar sağladı. Bu bilim insanları çalışmalarına kendilerini adadılar, araştırma projelerinde işbirliği yaptılar ve insan anlayışının sınırlarını genişleten özgün eserler ürettiler. İskenderiye Kütüphanesi, Altın Çağ'ında antik dünyanın en parlak beyinlerini çeken ve entelektüel merak ve keşif ortamını besleyen bir aydınlanma ışığı görevi gördü. Bu ışık yüzyıllar boyunca bilim ve kültür dünyasında yankı buldu büyüklüğüne. Ve Ptolemaios hükümdarlarının sarsılmaz desteğine rağmen İskenderiye Kütüphanesi talihin gelgitlerinden ve tarihin kaprislerinden muaf değildi. Bu büyük bilgi hazinesi zamanın ve insanlığın getirdiği zorluklarla sürekli olarak yüzleşmek zorunda kaldı. Altın Çağ'ında bile kütüphane nihai çöküşünü önceden haber veren zorluklarla karşılaştı. Bu zorluklar kütüphanenin işleyişini ve varlığını tehdit eden çeşitli unsurlardan kaynaklanıyordu. Bu zorluklardan biri, o zamanın birincil yazı malzemesi olan papirüsün doğasında bulunan kırılganlıktı. Papiris zamanla bozulmaya ve parçalanmaya meyilliydi, bu da bilgilerin korunmasını zorlaştırıyordu. Papirüs bitkisinin özünden yapılan papiris nemden, böceklerden ve ateşten kaynaklanan hasara karşı hassastı. Bu faktörler, kütüphanenin geniş koleksiyonunu sürekli tehdit eden unsurlar haline geldi. Kütüphanenin geniş koleksiyonunu korumak, sürekli tetikte olmayı ve titiz bir bakım gerektiriyordu kütüphane çalışanları. Bu değerli eserleri korumak için büyük çaba sarf ediyorlardı. Hanedanlığı sonraki yıllarını rahatsız eden siyasi istikrarsızlıktan bir başka önemli zorluk ortaya çıktı. Bu dönemde kütüphanenin korunması ve finansmanı giderek daha zor hale geldi. İç güç mücadeleleriyle ve yükselen Roma Cumhuriyeti'nden gelen dış tehditlerle boğuşurken kütüphane için fonlar azaldı ve öncelikli statüsü düştü. Bu durum kütüphanenin işleyişini ciddi şekilde etkiledi. Kütüphaneye önemli bir darbe, Julius Caesar'ın Mısır seferi sırasında geldi. Bu sefer kütüphanenin tarihindeki en yıkıcı olaylardan biriydi. Sezar'ın kuvvetleri, Kleopatra'nın kardeşi ve taht için rakibi Ptolemy'nin kuvvetleriyle çatışırken limanda bir yangın çıktı ve bildirildiğine göre şehre yayılarak kütüphane koleksiyonunun bir kısmına zarar verdi. Bu yangın kütüphanenin tarihindeki en büyük felaketlerden biriydi. Bu yangının neden olduğu hasarın boyutu, tarihçiler arasında tartışmalı olsa da şüphesiz yeri doldurulamaz bilginin önemli bir kaybını temsil ediyor.
Kütüphanenin bu kayıptan sonra toparlanması uzun zaman aldı. Bu erken aksiliklere rağmen İskenderiye Kütüphanesi, Sezar'ın müdahalesinden sonraki birkaç yüzyıl boyunca azalmış, bir kapasitede de olsa işlev görmeye devam etti. Ancak kütüphanenin eski ihtişamına geri dönmesi mümkün olmadı. Yıkım tohumları ekilmişti ve kütüphanenin nihai kaderi pamuk ipliğine bağlı gibi görünüyordu. Bu büyük bilgi hazinesi zamanla daha da zayıfladı ve sonunda tarihin tozlu sayfalarına karıştı.